Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle çıkartacağız. İpim Nako Süper İnci Narin. 100 gram 540 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Şöyle birkaç sıra haroşa lastiğimi hazırladım. Bu model için ilmek sayısı 5 ve 5'in katları. Şöyle göstereyim. Artı 1. Bir ilmek ekliyoruz en sonuna. 5 ve 5'in katları artı 1. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir sola doğru düz örerek kestim. Devamında yine bir ters ilmek. Daha sonra bir düz ilmek. Buraya kadar bir kez kurduk modelimizi. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyorum. Bir ters, bir artırma. Sıradaki iki ilmeğimizin ikisini bir düz örerek sola doğru keselim. Devamında bir ters, bir düz. Yine aynı şekilde yapıyorum. Bir ters, bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. Daha sonra bir ters ilmek ördüm. Bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra düz olan ilmeklerimi düz, terslerimi ters örüyorum. Yani bir düz, iki ters. Şu ajur artırma yaptığım ilmeği de ters örüyorum arka yüzünde. Devamında bir düz, bir ters, bir düz. Yani ilmeklerimizi olduğu gibi örelim. Tersleri ters, düzleri düz olarak. Yaptığım bu artırma arka yüzünde ters örülecek. Evet, sıramı tamamladım. Son ilmeğim düz, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim ters. Yine ters olarak ördüm. Daha sonra şu iki ilmeği keseceğiz. Bakın, iki ilmeği düz örerek kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. Birinci sırada önce artırma, daha sonra kesme işlemi yapıyorduk. Şimdi üçüncü sırada önce kesme işlemi, daha sonra artırma. Ve bir ters, bir düz, bir ters. Yani burada düzlerimi düz, terslerimi ters ördüm. Bu kesme işlemi yapacağımız iki ilmeğe gelince önce düz olarak kestim, daha sonra artırma yaptım. Devamındaki ilmeğim ters, bir düz, bir ters. Sıradaki iki ilmeğimizi düz örerek sola doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. Sıra sonunda bir ters, bir de kenar ilmeğimi düz örerek üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız, modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerimi olduğu gibi yine bakın, bir düz, iki ters. Şu artırma ters, bir sonraki de yine ters olarak iki ters ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz. Yani ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Sadece şu artırma yaptığım ilmek belli değil, onu ters örüyoruz yani arka yüzünde. Diğer ilmeklerimizin tersi düzü belli zaten.
Evet, son ilmeğimi de düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi düz örerek dördüncü sırayı tamamladım. Modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın, tabii ki model ilerleyince kendini gösterecek güzel modellerden. Bir kez daha kuralım hemen. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ters olan ilmeğimi ters ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. Devamında bir ters, bir düz, bir ters, artırma, sıradaki iki ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Yine bir ters, yani terslerimi ters, düzlerimi düz örerek devam ettim. Şu iki kesme yaptığımız ilmeğe gelince önce artırma, daha sonra iki ilmeğimizi düz örerek keselim. Kenardaki ilmeğim ters, kenar ilmeğimi düz ördüm. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, iki ters. Bir düz, bir ters, bir düz. Yani ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Şu artırma yaptığım ilmeğimi de ters örüyorum arka yüzünde. Evet, bu şekilde ikinci sıramızı da tamamladık. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters geldim bu kesme yaptığım işleme. Önce kestim. İki ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında artırma yaptım. Bakın, bir öncekinde önce artırma, sonra kesme işlemi yapmıştık. Üçüncü sırada önce kesme, daha sonra artırma yapıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters. Şu iki ilmeğe gelince ajurlu olan kısma önce kestim, daha sonra bir artırma yaptım. Devamında bir ters, bir düz, bir ters. Ördüm. Geldim buraya. İki ilmeğimi düz örerek kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. Ve sıra sonunda bir ters, bir de kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, iki ters. Burada. Daha sonra bir düz, bir ters, bir düz. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi düzleri düz, tersleri ters. Şu ajurlu kısımda iki ters. Daha sonra bir düz, bir ters, bir düz. Örerek dördüncü sıramızı tamamlayalım. Modeli iki kez kurduk arkadaşlar. Şöyle model böyle devam edecek. Modelimiz hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Güzel, zarif, şöyle ince ipe de gayet güzel gösterdi kendini. Bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle göstereyim hemen. Bunu da daha önce hazırladım size göstermek için. Burada lastik kullanmadım. Direkt modeli başladım. Lastiksiz yaptım. Burada 2-3 sıra haroşa lastik yaptım. Evet, modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Bakın, gördüğünüz gibi dantel gibi görünen güzel bir model. Bu ipe de çok yakıştı. Kalın iplerle de yapabilirsiniz. Yani istediğiniz örgüye göre ipini ayarlayabilirsiniz. Örgümüzün arka yüzü de şöyle. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabileceğiniz güzel modellerden.
Evet, modelimiz böyle arkadaşlar bugün. Bu modelden şal yapabilirsiniz. Atkı, bere, ona uygun ipleri tercih edersiniz. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz güzel ve kolay modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.